Psikopatın genel tanımı anormal veya şiddet içeren sosyal davranışları olan, kronik ruhsal bozukluktan etkilenen kişi. Bu kişiler manipülatiftir. Yaptıkları şeylerden pişmanlık duymaz, empati kurmaktan yoksundur. Narsist ve sömürücü bir yapıda da olabilirler. Genelde dürüst değildirler ve yaptıkları şeylerden suçluluk duymazlar. Genel olarak seri katillerin sergilediği bu davranışların doğuştan gelen bir genetik bozukluk olduğu sanılıyordu. 1970'lerde FBI, seri katillerin genel tanımını yapabilmek için bir ön tanıma programı geliştirdi. FBI'ye göre her şiddet suçu psikopat ve tüm psikopatlar da şiddet suçlusu değildir. Eğer bir şiddet suçlusu psikopatsa, ahlaki ve sosyal sonuçları umursamadan saldırabilir, tecavüz edebilir ve cinayet işleyebilir. Bu da onlara istedikleri şeyi istedikleri zaman yapma imkanı verir. Daha sonra FBI da aynı şeyi soruyor kendisine. Bu kişi neden seri katil oldu? Cevap bireyin doğumundan yetişkinliğine kadar olan gelişiminde yatıyor. Kişinin sergilediği davranış, yaşam deneyimlerinin yanı sıra belirli biyolojik faktörlerden etkileniyor. Tüm seri katiller genetiklerinin, yetiştirilme tarzlarının ve gelişimleri boyunca yaptıkları seçimlerin ürünü. Seri katillerin gelişimiyle ilgili olan nedensellik, biyolojik, sosyal ve çevresel faktörlere dayanan karmaşık bir süreç olarak tanımlanıyor. Sosyal başa çıkma mekanizmalarının gelişimi yaşamın erken dönemlerinde başlıyor ve çocuklar akranlarıyla etkileşim kurmayı, müzakere etmeyi ve uzlaşmayı öğrendikçe ilerlemeye devam ediyor. Bazı bireylerde yeterli başa çıkma mekanizmalarının geliştirilememesi, şiddet içeren davranışlarla sonuçlanabiliyor. Bir seri katilin gelişimine katkıda bulunan çok fazla faktör var. En önemli faktör ise seri katilin suçlarını sürdürmeyi seçme konusundaki kişisel kararı. Psikopatlıkla ilgili en ilginç vaka sanırım Beth Thomas'a ait olan. Psikopatlığın hayat tecrübesiyle meydana geldiğini ve iyileşebileceğini göstermiş olsa da çok küçük yaşta yaşadığı sosyal ve psikolojik terapiler uzun bir süre medyayı meşgul etti. Televizyonlar ondan şeytan çocuk diye bahsediyordu. Temel insan haklarına aykırı şekilde tedavisi basına lanse edildi. Tek bununla kalsa da iyi. Beth Thomas'ı tedavi eden doktorun karanlık tarafları vardı ve daha sonra bir çocuğun tedavi sırasında ölümüne neden olmuştu. Hakkında davalar açılsa da Beth insanların aklında bu videolarla kaldı. Beth hakkındaki bu belgesel 1990 yılında HBO'da yayınlandı ve hala YouTube'dan bu videoya erişebilirsiniz. Ancak uyarmalıyım ki yenileri yutulur değil maalesef. Öfkeli Çocuk adlı bu belgesel inanılmaz derecede şok edici. 6,5 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı ve başkalarına uyguladığı istismarı ayrıntılı ve duygusuz bir şekilde anlatıyor. Kardeşine iğneler batırıyor, yavru kuşları öldürüyor, hatta anne ve babasını öldürmeye bile niyeti var. Psikologlar Beth'in vakasına baktıklarında istismar ve ihmalin küçük bir çocukken yaşandığında ne kadar tehlikeli olabileceğini gördüklerini söylüyor. Ama aynı zamanda bir vicdan geliştirmenin ve en korkunç mücadelelerin bile üstesinden gelmenin mümkün olabileceğini görüyoruz. 1 yaşındayken biyolojik annesi vefat eden Beth ve kardeşi biyolojik babalarıyla kalıyorlar. Babaları çocukların değil gelişim, bakımlarını bile yeterince yapmamış. En kötüsü, babası Beth'i hem fiziksel hem de cinsel olarak istismar ediyor. Doktorlar bunu fark edince Beth ve kardeşinin velayeti babasından alınıyor. Beth 19 ve kardeşi John 7 aylıkken bir papaz tarafından evlat ediniliyor. Çift Beth psikopatik belirtiler göstermeye başlayana kadar istismarın boyutundan haberdar değiller. Beth hiç vicdan sahibi bir çocuk gibi görünmüyor. Kardeşini tıpkı babasının onu istismar ettiği gibi istismar etmeye ve şiddet uygulamaya başlıyor. Çift çözüm olarak Beth'i her gece odasına kilitlemeye başlıyor. Belgeselde de Beth, kardeşini, onu evlat edinen üvey anne ve babasını öldürme isteğini hiçbir duyguya kapılmadan ve ayrıntılı olarak anlatıyor. Diğer insanlara zarar vermek ve öldürmek için her fırsatı değerlendirmeye hazır olduğunu anlatan Beth, kardeşini merdivenlerden nasıl zorla ittiğini,
ve kafasını nasıl yere çarptığını itiraf ediyor. Betty evlat edinen Tim ve Julie Tennant çiftinin yardım istemelerine neden olan olay ise başka. Beth 4 evcil hayvan ve bir yuva dolusu yavru kuşu öldürüyor. Artık bu olaylardan sonra uzmanlardan yardım almaları gerektiğine karar veriyorlar ve Beth bir kliniğe yatırılıyor. Klinik psikolog olan Ken Magid, Beth'e reaktif bağlanma bozukluğu teşhisi koyuyor ve tedavisi hastanede başlıyor. Tedavi ise Connell Watkins'in bakımı altında ve kontrollü bir ortamda yapılıyor. Diğer çocuklara zarar vermemesi için bazı kurallar oluşturuluyor. Beth iyileştikçe kontroller kademeli olarak kaldırılıyor. Tedavi sonuç veriyor ve Beth ikinci bir şansı yakalıyor. Devlet okuluna gidiyor, hemşirelik lisansı alıyor ve şu anda bir yeni doğan ünitesinde çalışıyor. Güvenlik sebebiyle onunla alakalı kişisel bilgilere ulaşılamıyor olsa da Beth kendisi gibi olan çocuklar için bir kitap bile yazdı. Beth'in de muzdarip olduğu reaktif bağlanma bozukluğu olan çocuklarda belirtiler farklı olsa da uzmanlar onun vakasını bir umut olarak görmeye devam ediyor. Uzmanlara göre bir çocuğun hayatının ilk 2 yılı bağlanma duygusu ve vicdan gelişimi için en önemli safha. Birçok farklı sebebi olsa da genel olarak istikrarsız bir ortamda yaşayan, evden eve savrulan çocuklar, beslenme ve temizlik ihtiyaçlarının yeterince yapılmaması, ebeveynlerin bakım ve şefkat göstermedeki tutarsızlıkları, çocuğun saatlerce veya günlerce yalnız bırakılması veya çocuğa hiç dokunulmaması gibi olaylar çocuklarda bağlanma sorunu geliştirebiliyor. Bu tarz çocuklar dokunmayı iyi bir his olarak görmeyebiliyor. Besleme ve şefkat gösterme gibi iyicil dokunmalara direnebiliyorlar. Ebeveynlerinden ziyade yabancılara daha fazla sevgi gösterme eğilimindeler. Ayrıca şiddetli öfke nöbetleri, rahatsız edici şekilde itaatsizlik veya manipülatif davranışlar sergileyebiliyorlar. Beth'in durumu ağır bir travmanın neden olduğu ciddi bir vaka olsa da birçok kişi Beth'in tedavisini başarılı buluyor. Peki Beth nasıl tedavi edildi? Connell Watkins tarafından yoğun terapiye tutuluyor. Belgeselde de Watkins, Beth'in bir vicdan geliştirmesine yardımcı olan kontrol ve bakımı anlatıyor. İlk başlarda Beth her şeyi istemek zorunda. Yemek yemek, tuvalete gitmek, ne yapacaksa izin almak zorunda. Yavaş yavaş güven kazandıkça ayrıcalıkları artırılıyor ve süreç böyle devam ediyor. Ancak Watkins'in tedavileri tam olarak net değil. Watkins 2000 yılında bir çocuğun ölümüne sebep olduğu için hüküm giydi. Yeniden doğuş sürecine sokmaya çalıştığı 10 yaşındaki bir çocuğun boğulmasına sebep oluyor. Çocuğun anne karnındaki sürecini tekrarlamayı amaçlıyormuş. Watkins'in terapi lisansı bile yok. Fakat Beth şanslıydı, tedavi başarılı sonuçlar verdi ve Nancy Thomas tarafından evlat edinildi. Nancy, evlat edinilmiş çocuklar ve aileleri için Families by Design'ı başlattı ve hala ikisi birlikte bu tarz çocuklara ve ailelerine yardım için çalışıyorlar. Beth başarılı bir örnek, fakat yine de şu sorunun cevabı yok. Beth psikopat mıydı, sosyopat mı? Tanımlara bakıldığında sosyopatlık ağır bassa da tam olarak ayrım yapılması imkansız. Çünkü çevresel etkilerin bireyde neleri tetiklediği herkes için farklı olduğundan kişi bazında araştırılması gereken bir konu bu. Ebeveynler olarak çocuğunuza yaptığınız her şeyin, her sözün ve her davranışın onun üzerinde ciddi etkileri olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.